Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tam ölçülü, mis kokusuyla evinizi saracak helva tarifi ile karşınızdayım. Öncelikle helvamızın şerbeti için 1,5 su bardağı toz şeker, 1,5 su bardağı suyu ekleyelim. Biraz karıştıralım. Daha sonra ocağa koyup bir taşım kaynatalım. Bir taşım kaynattıktan sonra soğumaya bırakabiliriz. Daha sonra 100 gram tereyağı, bir çay bardağı sıvı yağını ekleyelim sevgili arkadaşlar. Ben önce tavaya ekledim. Daha sonra küçük geleceğini düşündüğüm için geniş bir tencereye ekledim. Daha sonra yağımı bu geniş karnıyarık tenceresine aktardım. Daha rahat karıştırabilmemiz için. Daha sonra yağı yakmadan tereyağı eridikten sonra 2 su bardağı unu ekleyelim ve devamlı karıştıralım. Yaklaşık olarak 20-25 dakikada helvamız hazır oluyor. Şeker oranını damak zevkinize göre ekleyebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ben 1,5'a 1,5 su ekledim. Siz daha çok şekerli seviyorsanız şeker oranını 2 su bardağı olarak yapabilirsiniz. Devamlı karıştıralım. Ocağımız ne çok açık ne de çok kısık. Orta bir şekilde olmalı. Helvamız yavaş yavaş olmaya başlıyor. Biraz daha koyulaşınca rengi şerbetimizi dökelim. Bu arada sevgili arkadaşlar bir çekim hatası olmuş. Telefon kayıt altında sanmıştım ama telefon durduğu için size şerbeti dökerkenki kısmı çekemedim. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Helvamız bu kıvama geldikten sonra şerbetimizi ekleyelim. Daha sonra tekrar karıştıralım. Şu aşamada şerbetimi döktüm ben. Ne yazık ki telefon çekmediği için direkt şu tarafı çekmeye başlamışım arkadaşlar. Şerbeti çektikten sonra helvamız böyle oluyor. Çok güzel ipeksi, pürüzsüz bir helva tarifi oldu. Lezzetine lezzet katmak için helvama yarım çay bardağından biraz daha fazla tahin ekleyip biraz daha karıştırıp ocağın altını kapatalım. Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz. Tahinimizi iyice yedirdik. Şu şekilde tabakta bir sunum yaptım sevgili arkadaşlar. Mis kokusuyla evinizi saracak bu helva tarifini çok seveceksiniz. Sizler için en sevdiğim anı tadım aşamasına geçiyorum sevgili arkadaşlar. Çok güzel oldu. Helvayı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Ben ceviz ve antep fıstığı kullandım. Çok lezzetli oldu sevgili arkadaşlar. Bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın, afiyetle kalın.